Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pançomuzun son bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz genelde ne yapıyorum? Bitiriyorum, dayanamayıp hemen giyiyorum, bir geziyorum. Sonra geliyorum size böyle oldu, şöyle oldu anlatıyorum. Pançomuz çok güzel. Günlerdir bitirmeye çalışıyorum. Hava acaba bunu giymeye uygun olacak kadar sıcak mı olacak derken bugün bunu giyemeyecek kadar sıcak olduğu için giyemedim. Burada hava 27 derece ve çok sıcaktı gerçekten. Bunu giymem mümkün değildi ama önümüzde Nisan yağmurlarında falan giyerim diye düşünüyorum. Bakalım kısmet olmasa da sonbahara kalır. Her zaman dolabımın en kıymetlilerinden biri olacak. Çünkü gerçekten çok beğendim. Çok da emek verdim. Bakalım neler anlatmışım son bölümde beraberce izleyelim. Keyifli seyirler. Bizim şöyle bir görüntümüz vardı. Şuradan şöyle hafif yuvarlak, kenarlara doğru çıkan, kollara doğru azalan, şurası kol ağzımız, şurası koltuk altımız, şurası arka, şurası da hemen çizelim. Şurası da arka ortamız. Şurada da boğaz kısmımız vardı. Biz burada ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle koltuk altından başlayarak ilmek dizmiştik. Şuradaki diğer koltuk altına kadar ve şöyle yuvarlayarak bu kısmı bir örmüştük. Sonra burada da bir yuvarlayarak ön bölümü örmüştük. Daha sonra da hemen orayı da siyah ile göstereyim. Şuraları dikmiştik. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde her iki bölümü de lastiği dikiyorum. Lastik ve kol birleşiyor. Daha sonra da kolun parmak ucunu herkes kendisine göre ayarladıktan sonra ya da istemiyorsanız yapmıyorsunuz. Daha sonra da ne yapıyoruz? Kol ağzından itibaren buraya kadar burayı dikiyoruz veya birleştiriyoruz. Dikeceğimiz bölüm bu kadar. Burayı bitirdikten sonra içinde düğümlerimiz varsa onları temizliyoruz ve bizim işlemimiz bitiyor. Hemen geliyoruz diğer detaylara. Etek ucundaki lastiklerimiz bittikten sonra son olarak yaptığımız işlem şurada lastikle kolu birleştirmek. Görüyorsunuz. Bu tarafı birleştirdim tersten. Şurası düz bölümü. Aynı şekilde burada da örgümüzün düzü düze gelecek şekilde şu bakayım yanlış bir işlem yapmayayım. Düzü düze gelecek şekilde birleştiriyorum lastik ve kol kısmını. Şurası tam koltuk altımız ve şuradan ipimi bağlıyorum. Bayağı bir ip var içinde temizlenecek pançomun. Biliyorsunuz bu bir geri dönüşüm projesiydi. Ve bir tane bluzu sökmüştüm. Yetmedi. Aynı ipten bir tane de boyunluk örmüştüm. Hiç kullanmamıştım. Onu söktüm bir de. Baya bir güzel söktüm, iyi oldu. O da bir işe yaramış oldu. İp arttı, bayağı bir ip arttı. Çünkü o da değişik bir modeldi. Büyük, kocaman bir boyunluk yapmışım kendime. Onu da bir Kore dizisinden esinlenerek yapmıştım. Ama hiç kullanmadım. Böyle kullanmadığım şeyler dönüşünce hoşuma gidiyor. Bu da göğsünde tam yırtık olduğu için onarsam da orada bir potluk olacaktı, belli olacaktı. O halde kimseye de veremezdim. Üzülürdüm, yani verdiğim insana da üzülürdüm. Kendini kötü hissetmesini istemezdim. Siz de eğer bir şey varsa vermek istediğiniz, lütfen düğmelerine bakın.
var mı? Söküğü falan var mı? Onları yaptıktan sonra verin ya da vermeyin. Gidin çöpe atın. Çünkü karşıdaki insanın tamam yardım da etsek, sökük, düğmesi eksik, fermuarı bozuk, rengi atmış. Öyle şeylerinizi vermeyin arkadaşlar. Çünkü o insanlar da her ne kadar ihtiyaçları da olsa üzülüyorlar. Ben çok şahit oldum gözümle, üzülüyorlar. Onun için o bluzu o halde veremezdim. Söküp kendime bir şey yaptım. O da iyi oldu. Şimdi görüyorsunuz bütün bu kısmı birleştirdim. Tersini de göstereyim. Şöyle kamerama da bakayım gözüküyor mu? Evet. Şimdi buradan da ne yapacağım? Kolumun uç kısmına diktim. Buraya da parmak bölümü yaptım. Şurayı herkes kendi elinde ne kadar istiyorsa ona göre ayarlıyor. Şuradaki boşluğu da kendi parmağına göre ayarlıyor. Kolu tersine çevirdim. Bayağı da büyükçe bir örgü oldu. Buraya sığmaya çalışıyorum. Tam şuradan karşılıklı olarak burayı da birleştireceğim. Ve kola doğru dikmeye devam edeceğim. Tığlamaya desem daha doğru olacak. Burayı da birleştirdikten sonra şöyle bir görüntümüz olacak. Burayı anladınız. Ben şu karşı taraftan anlatmaya devam edeyim. Kolumuzu da birleştirdikten sonra şöyle bir görüntümüz olacak. Burası yanlardan açık oluyor. Yuvarlak indiği için de gayet güzel bir görüntümüz oluyor. Şuradaki ipleri falan toparlıyorum ve bilemiyorum, önce bir yıkayıp güzelce bunu blokladıktan sonra mı anlatayım konuyu size, yoksa bloklamayı daha sonra mı anlatayım, onu düşünüyorum. Zaten bir gün gecikmem var. Müthiş bir baş ağrısı yaşıyorum 2 gündür. Aslında videonun çoktan bitmesi gerekiyordu. Ama kendime söz verdim biliyorsunuz. Yaprak modeliyle baklava modelini birbirine karıştırıp bir video hazırladım. O günden sonra dedim başım ağrırken video yapmayacağım. 2 günlük bir gecikme var. Şu başım bir geçsin. Bloklamayı önce mi yaparım sonra mı yaparım bilmiyorum ama bir şekilde yapacağım. Hiçbir şey yapamasam küçücük shorts çekip yine yapacağım. Onun için ben şimdi şurada iplerimi temizleyeyim. Yakın zamanda buluşalım. Burada ben bluzu taşınırken giydiğim ve daha sonra yıkamadan söktüğüm için kirli değildi ama yine taşınmanın tozu vardı. Bir su, güzel, yumuşak, yünlülere uygun bir çamaşır deterjanıyla yıkadım. Hafifçe sıktım. Tekrar sudan geçirdim. 2 kez duruladıktan sonra şu an yumuşatıcı suda bekliyor. Bir yarım saat sonra bunu alacağım ve bez bir çamaşır torbasına koyup bir yere asacağım ve daha sonra suyu süzüldükten sonra da sererek güzelce düzeltip bir havlu üzerinde düz bir zeminde kurumaya bırakacağım. Yani kısaca bloklama yapacağım. Böylece benim eski kıyafetim eski ruhundan tamamen uzaklaşıp yeni bir kıyafet olacak. Hem temizlenecek hem de artık söktüğüm için o kıvrımlardan kurtulacak. İlmekler daha düzgün ve güzel gözükecek. Sabaha kadar bez torbada kaldı. Bunu bir kenara alayım. Ve görüyorsunuz en kurumayan yer yakanın ucunda küçücük bir bölüm ıslak kalmış. Diğer taraflar bayağı suyu süzülmüş bir halde. 2 kat havluya. Ben bu işten her gün para kazanıyorum, her gün bu işlemi yapıyorum diyorsanız mat satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. İğnelediğiniz işlemler yapabilirsiniz. Ama ben iğnelemeyeceğim. Yünümün zarar görmesini ve çıkıntılı bir şekilde kurumasını istemiyorum. Eğer istiyorsanız o matlardan edinebilirsiniz. Ama hepimizin evinde kullandığımız havlular bence bu iş için yeterli.
Sadece rengi solmayan bir havlu olsun veya yününüzün renginin solup solmadığından emin olun. Rengi havluya geçtiğinde üzülmemek için küçücük deney yapın. 2 kat havluya ihtiyacımız var. Varsa daha fazla da yapabilirsiniz eğer çok ıslaksa. Ve bir tane de ıslandığında bozulmayacak türden bir masaya ihtiyacımız var. Benim masam cam bir masa olduğu için sorunsuz bir şekilde yerleştirdim. Şöyle kenarlarını düzelte bütün pançomu yerleştirdim. Kollar tabii ki açık bir şekilde sığmadığı için böyle düzelterek kolları da iki taraftan, yanlardan yerleştiriyorum. Boynu da sığmadığı için boynu da buraya yerleştiriyorum. Ve ters bir şekilde yıkamıştım. Hala görüyorsunuz pançomun örgüsünün tersindeyim. Ve böylece kurumasını bekleyeceğim. İyice güzelce düzeltmeden bırakmayacağım. Kuruduktan sonra da videomuz geliyor. Eğer pançonuzu yuvarlak değil de düz yapmak istiyorsanız yakadan iniyorsunuz diyelim. Şurası yakamız. Aynen diğeri gibi 4 eşit parçaya bölüyoruz. Ön, arka ve kollar yine reglan iniyor. Şurada kollarımızı ördük diyelim. Şurada da reglan bölümümüz var. Şurada da reglanımız var. Şöyle bir kollarımız var diyelim. Alt bölümünü düz istiyorsunuz, yuvarlamayacaksınız. Ben uğraşamam yuvarlakla diyorsanız onu da hemen anlatmak istiyorum. İkiye ayırdıktan sonra aynen bluz örer gibi uzatıyorsunuz, dümdüz bitiriyorsunuz. Şuradan şöyle kesiyorsunuz. Ve böyle kestiğinizde kanguru cebiniz daha kolay, ama o zaman kanguru cebinize birazcık daha büyük yapın. Hele bir de örneksiz yapıyorsanız, ben şimdi burada bir sürü örnek kurdum. Örneklerin de kapanmasını istemediğim için ona uygun bir cep ördüm. Eğer burada siz kapanacak bir örneğiniz yoksa veya kapansa da benim umurumda değil, ben kafama göre kanguru cep yapmak istiyorum diyorsanız büyükçe bir kanguru cep yapın. Daha böyle yukarıdan başlayan, daha böyle yan dikişlere kadar uzanan ve şuradaki bölümü de, orayı da nasıl çizeyim? Kırmızıyla çizeyim. Daha anlaşılır olsun. Şuradaki bölümü de yan dikişlerle birleştirebilirsiniz. Veya şuradaki, bu da bir alternatif olsun. Veya diyelim ki kanguru cebi şurada bıraktınız. Etek ucuna kadar da uzatmıyorsunuz. Onu da böyle yaptınız. Dümdüz bir kanguru cep yaptınız. Bu çok daha kolay. Yeni başlayanlar bunu deneyebilir. Hatta bir de şuralardan da yırtmaç yaparak iki tarafa veya şuradan aşağısını da yırtmaç yaparak, koltuk altından aşağısına yırtmaç yaparak yine bunu da böyle örebilirsiniz. Bu da bir seçenek. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi sınırlamayın. Yakasını yuvarlak yaparsınız, V yaka yaparsınız, kayık yaka yaparsınız. Kollarıyla oynayabilirsiniz. Mesela kolunu diyelim ki şöyle yarıda bırakmak istiyorsunuz. Burayı da başka bir renk çizeyim ki daha net anlaşılsın. Şöyle güzel bir yeşil bulalım. Kolunu diyelim ki şurada bıraktınız ve yanları eksiltmeden gitmek istiyorsunuz. Şöyle geniş bir kol yapabilirsiniz. Şuraya uzatıp bu kolunuzu şuradan ikiye katlayabilirsiniz. Hatta şuraya bir de şöyle düz bir bant örüp şurasına da düğme takarak şu kıvırmış olduğunuz kolunuzun tam şöyle şu bölümüne takarak orayı da farklı yapabilirsiniz. Yakaya başka şeyler yapabilirsiniz. Bebe yaka yapabilirsiniz. İstediğiniz her şekilde bu pançoyu kendinize, ipinize veya o günkü günlük modunuza uydurarak yapabilirsiniz. Elinizde böyle bir kalıp yoksa dümdüz klasik bir bluzu alıyorsunuz. Diyelim ki bizim şöyle bir bluzumuz var. Hemen onu da size anlatmak istiyorum.
Herkesin kalıbı olmak zorunda değil. Şöyle bir yuvarlak yakalı, şöyle klasik kolları olan şöyle bir bluzumuz hepimizin 3 aşağı 5 yukarı vardır. Bunun kısa kollusu da olabilir. Kollarının uzun kısa olması hiç fark etmez. Orada siz kendiniz ölçüyü alarak yapabilirsiniz. Şimdi bluzunuzdan bu kalıbı çıkarırken yakayı nasıl istediğinize karar veriyorsunuz. Yakayı karar verdikten sonra da pançomuz tabii ki reglamlı olacak. Şöyle reglamlı olacak. Yoksa düşük kollu mu olacak? Ona karar veriyorsunuz. Düşük kolu da maviyle çizelim. Şöyle bir uzatarak panço yapabilirsiniz. Diyelim ki yuvarlak yaptınız bunu. Veya yine reglan yaptınız. Onu da kırmızıyla çizelim. Şöyle geldi. Bu da diyelim ki şurada biten bir panço oldu. Diğer bedeninizin üstünde, bluzunuzun üstünde bunu düşünüyorsunuz veya bir kağıda çiziyorsunuz. Yine uzun kollu bu da. Gitti gitti uzun kol. Bu reglandı. Şöyle gidiyor. Ve diyelim ki bunu da çok uzun yaptınız. Ayak uçlarınıza kadar yaptınız diyelim. Bu da böyle upuzun bir panço olarak kullanabilirsiniz. Yani şuradaki düz bir bluzdan üzerine koyarak bir kalıp çizebilirsiniz. Kullanmadığınız paket kağıdının veya bir gazetenin üzerine bluzunuzu koyarak bunu yapabilirsiniz. Hatta bluzunuzu şöyle koyarsanız daha da kolay olur. Katladığınız bluzu, şöyle bir bluzumuz var ve şöyle de bir kısa kollu diyelim. Katladınız. Ön ortasını kağıda koydunuz ve şöyle kendinize bir kalıp çıkararak uzunluğunu, kol uzunluğunu, yaka genişliğini, beden genişliğini her şeyi ayarlayarak yapabilirsiniz. Hemen bir günde olur, bir günde hemen yapabilirsiniz diyemem. Yapabilenler de olabilir. Daha çevresinde bunları görmüşse daha önceden yapabilir. Ama yapamayanlar da sakın canınızı sıkmayın. Bugün yapanların hepsi bir zamanlar yapamıyordu. Ben de yapamıyordum. Benim yani yaptığım hataları görseniz buradan aya 10 şeritli yol olur yani. Onun için moralinizi bozmuyorsunuz. Elinizden geldiğince çaba gösterirseniz bugün olmasa bile bir gün işinize yarayacaktır bunlar. En azından bir göz aşinalığı olur. Göz ölçünüz, gözünüz iyileşir. Hani gözünüzle bakarak bir şey size olur mu olmaz mı? Rengi size uyar mı uymaz mı? Modeli sizin vücut ölçülerinize yakışır mı yakışmaz mıyı? Böyle böyle örerek, dikerek, giyerek, bir şeyler çizerek, elinizi alıştırarak zamana geliştirirsiniz. Bunlar öyle hemen telefona app indirir gibi bir günde olacak şeyler değil. O yüzden kimse canını sıkmasın. Eğer istiyorsanız birazcık çaba gerekecek. Birazcık da araştırma gerekecek. Panço nedir derseniz Meksika biliyorsunuz güneşli bir yer. Aynı Arabistan gibi. Orada da uzun tabii güneşli ama aynı zamanda da geceleri soğuk bir yer. Büyük bölümünün çöl gibi olduğu bir yer. O yüzden şöyle dümdüz kumaşların tabii onların yöresel dokunmuş kumaşları, dokunmuş el işleri, motifleri falan var. Ama mantığı şudur. Şuradan kafadan geçiriliyor efendim bu. Ve kollar da şuradan çıkıyor dolayısıyla. Zamanla bu gelişe bugünlere gelmiş. Artık bugün milyonlarca çeşidi var. Ama bildiğiniz çarşaf gibi bir kumaşın, dümdüz bir kumaşın kafasına atılmış bir kesim ve geçiriyorsunuz. Sizi güneşten koruyor veya soğuktan koruyor veya yağmurdan koruyor. Bunlar ihtiyaçtan doğan kıyafetler. Artık günümüzde ihtiyaç olsun olmasın
Çölde olalım veya Kuzey Kutbu'nda olalım olmayalım, hepimizin edinmek istediği kıyafetler. İyi de yapıyoruz. Canımız ne istiyorsa giyelim. Dünyanın sonu var. Tabii fazla aşırıya kaçmadan elimizden geldiğince güzel şeyler yaparak kullanalım. Şimdi efendim burada ne demişiz? Aran örgü panço. Aran örgünün az sonra kısa anlatımlarını size anlatmak istiyorum. Hangi modelleri kullandık? Burgu modelini kullandık. İkili. Y burguyu kullandık. Büyük bal peteğini kullandım. Elmas modelini kullandım. Ve elmas modelinin içerisine de ikili pirinç yaptım. Bir de bizim küçük bal peteğimiz vardı. Onu neden kullanmadın derseniz de onu ben aslında bir yaklaşık 10 santim ördüm arkadaşlar. Şuradan yakadan başlayarak 10 santim kadar ördüm. Sonra model artık o kadar güzel oturmaya başlamıştı. Ama sonra ben bir video çektim. Bu 10. santimde size konuyu anlatmak için buraya kadar neler yaptım diye bir video çektim. Ama çok karışık olmuş. Sonra dedim ki tamam, bu model evet iddialı bir model olacak. Ben bunu öreceğim. Ama anlatırken çok karışık olacak. Çünkü ben çektiğim videoyu kendim anlamadım. Sonra bir daha denedim. Yine karışık olunca dedim bunu başka bir zamana anlatayım. Ben anlatamıyorum galiba deyip o 10 santimi söktüm ve yeniden bu halini, şimdiki halini ördüm. Artık onu da başka bir yerde kullanırız. Zaten bir tane petek kullandık. Onun için yeterince zaten model var içerisinde. İpimize gelince, ipim benim 2 kat angoraydı. Hemen şurada ışığımı yakarak devam etmek istiyorum. Neden kapattığımı anlıyorsunuz. Hemen şurada patlıyor yuvarlak ışığım. Tepedeki ışığımı sanırım bugün ayarlayabildim. 2 kat diyorum ama bunlar da kendi içerisinde görüyorsunuz incecik incecik ikiye ayrılıyor. Yani toplamda 4 kat ama normal bir kalınlık olarak düşündüğümüzde 2 kat diyebiliriz. Şöyle orta kalınlıkta bir angora ip kullandım. Bu ipi ben nasıl aldın derseniz, nereden aldın derseniz Instagram'a yazabilirsiniz. Bu ipi şimdi satıyorlar mı bilmiyorum. Şu an yumak halinde sarılı ip sattıklarını biliyorum ama angora ip var mı bilmiyorum. Ama bulabilirsiniz. Birçok yerde var. Oradan ben nasıl ip almıştım? Bu nasıl söylenir? Sarılı ip değil. Parça halinde yanlış örülmüş parçaların fabrikalardan onlara geldiği haliyle aldım ben. Hani böyle bir ön var, kol var, yaka var falan, öyle parça parçaydı ve hepsi o kadar güzel çıkmıştı ki ben kocaman bir çuval ip almıştım onlardan. Hepsi çok güzel çıkmıştı. Şu an sayfalarına bakıyorum. Parça satıyorlar mı, satmıyorlar mı bilmiyorum ama yumak halinde var. Sorabilirsiniz. Instagram'a ekleyeceğim bunu. Hikayeler bölümünde hangi ipçiden aldığımı belirteceğim. Ve gelelim efendim. Bu ip 550 gram kadar gitti arkadaşlar. Şöyle hemen gösteriyorum. 2 kat angora demiştim. Detaylarını az önce anlattım. Birçok ipten örebilirsiniz. Her çeşit ipli olur. Tüylü ipler, tavşan ipler, pullu ipler karıştırabilirsiniz. Veya kendinden geçişli ipler. Birçok ünlü modacı bu sene pelerin tarzı, panço tarzı şeyleri o kadar çok yapmışlar ki benim de aklımda ama kışa yetiştiremedim. Artık kısmet bir sonraki kışa kaldı. Güzel bir ip bulursam yaz için çalışabilirim. Düğün, dernek, nişan ve benzeri yerlerde kullanabilirsiniz veya mezuniyet törenlerinde kullanabilirsiniz ama güzel bir ip bulmam lazım. Bu pançoyu da düz bir şekilde şiş kalınlığınızı değiştirerek örnek kurmadan fantezi iplerle çalışabilirsiniz. Çünkü örnek içinde kaybolacaktır, hiç gözükmeyecektir. Simli ipleri de unuttum. Simli iplerle de çok güzel olur.
Şişlerle ilgili detaylara gelince, bana kaç numara şiş kullandınız demeyin. Gerçekten ben de unutuyorum. Şimdi neden unuttuğumu anlayacaksınız. Ben baştan sona aynı şişle örmedim. Her birinin ayrı bir özelliği vardı benim için. Aynı şişle örseydim olmayacaktı. Ha belki örenler vardır, güzel oluyordur bilmiyorum ama ben ilk başladığımdan beri örgü hiçbir şeyi aynı şekilde örmüyorum. Ve bu hoşuma gidiyor. Böyle de devam ediyorum. Yakayı 5,5'la başlamıştım. Bedene geçtiğimizde 6 numara şiş kullandım. Kol lastiğini 5 numara ile bitirdim. Cebimizi yine bedenle eşit olsun diye 6 numara ile ördüm. Cep lastiğimizi kanguru cebimizin yanındaki iki küçük bölümü de 4,5 numara ile ördüm. Ve daha sonra bizim biliyorsunuz büyükçe bir lastiğimiz vardı. Şöyle koltuk altından başlayıp diğer koltuk altına kadar ördüğümüz bir lastik bölümümüz vardı. Orası da 13 santimden oluşan bir lastikti. 6 santimini 6 numara şiş ile, 7 santimini 7 no şiş ile ve kesme bölümünü de sadece kesme bölümünü 8 numara şiş ile yaptım. Ben geniş olsun diye böyle yaptım. İstiyorsanız da geçenlerde size anlattığım bir şey vardı. Short olarak anlattım sanırım onu. Arada bir zincir çekerek de geniş bir lastik kesimi yapabilirsiniz. Tersi tersten düzü düzden keserek de lastiğimizi bitirmiştik. Pançomuzun genişliği şu uçtan şu uca kadar 70 santim. Ve hemen şurada rengi değiştireyim. Yukarıdan aşağıya da 63 santim. Bu panço 40-42 bedene çok rahat olur. 44 beden giyer ama çok bol olur mu bilemeyeceğim. Onun için 40-42 beden diye şuraya yazmak istiyorum. 40-42 beden. Büyüterek şuradaki bölümü büyüterek şu aradaki genişliği hesaplayarak istediğiniz genişlikte, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ve şimdi geliyoruz aran örgü modellerinin anlamlarına. Biz bunları zaten biliyoruz. Annelerimiz, büyük annelerimiz yıllardır örüyorlar. Bunlar her toprakta az çok biliniyordur. Ama aran modelleri nedir derseniz, aran İrlanda'da, Aran Adalarında örülen örgü modellerine verilen dünyanın da aran örgü modelleri olarak kabul ettiği modellermiş. Biliyorsunuz İrlanda'nın da koyunları falan çok meşhurdur. Kıvırcık kıvırcık değişik koyunları vardır. En çok nereden biliriz onları? Çizgi filmlerden biliriz. Şimdi geliyoruz efendim bu modellerin anlamlarına. Evet efendim, böyle bir modelimiz vardı ve sonunda ben bunun şurasını şöyle değiştirip öreyim, burasını böyle değiştirip öreyim diye sonunda istediğimi yaptım. Güzel de oldu, beğendim. Sizin de örmenizi ve keyifle, sağlıkla giymenizi dilerim. Çünkü gerçekten güzel oldu. Ve çok da benzerinin olduğunu da düşünmüyorum. Güzel oldu yani kısacası. Şimdi efendim bu modellerimizin anlamlarını araştırdım. Ben gezerken dedim hani biz bunları biliyoruz da bunlara neden aran deniyor? Onu merak ettim. Ve hemen şöyle bir açıklamayla karşılaştım. Aran örgü modeli kabartmalı ve girift desenlere sahip olan genellikle İrlanda kökenli bir örgü tekniğiymiş. Bu modelde burgu, saç örgüsü, ilmek geçişleri ve çeşitli kabarık motifler kullanılarak zengin dokulu bir görünüm elde ediliyormuş. Aran örgü özellikle kazak, hırka, atkı ve şapka gibi kışlık giysilerde sıkça tercih ediliyormuş.
İrlanda'nın Aran adalarından gelen bu örgü tekniği geleneksel olarak beyaz veya krem rengi yün ipliklerle örülüyormuş. Çünkü o zamanlar koyunlardan alıp direkt doğal olarak örüyorlar. Boyalar falan kök boyasıdır. Zamanla o da değişiyor. Şu an yine en çok krem ve beyazını gördüm. Ama bence her renkte güzel olur. Ve her desenin farklı bir anlamı olduğuna inanılır diyor. En çok beni mutlu eden bu bölüm oldu. Ben burayı bilmiyordum. Örneğin saç örgüsü balıkçı ağlarını temsil eder ve iyi şans getirirmiş. Elmas deseni zenginlik ve başarıyı temsil edermiş. Bal peteği deseni çalışkanlığı ve emeği temsil edermiş. Biz şuradaki bölüme baklava diyoruz. Bu da bizim için Türk ailesinde, Türk yapısında, Türk geleneğinde nedir? Ağız tadıdır. Düğünlerde, nişanlarda, bayramlarda, seyranlarda en sevdiklerimize ikram ederiz. Bir güzelliktir. Tatlı yer, tatlı konuşuruz. Bence de baklava bunu temsil ediyor. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kanalımı büyütmem için bana destek olursanız, kanalıma katılır, üye olursanız çok sevinirim. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Keyifle giymenizi, sağlıklı ömürler geçirmenizi temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.